Hatırlarsanız Volvo değişimine XC90 ile başlamıştı seneler önce. Daha sonra biraz daha küçük araçlarına yoğunlaşan İsveçli üretici SUV saldırısına kaldığı yerden XC60'da devam etmişti. Evet, şimdi de sıra C segmenti premiumlara geldi. Bakalım ilk defa adım atılan bu segmentte ne kadar başarılı olacak. Son zamanlarda ortaya çıkan Volvo modellerinin birbirine aşırı benzediğini düşünenler XC40'ı gördüklerine sevinebilir. Aracın bir Volvo olduğu anlaşılsa da büyük kardeşlerden farkı büyük. Torun çekici temalı led farlar ve dik ön panjur markayı temsil ederken yanlara taşan kaput ve köşeli ön tampon aracı farklılaştırıyor. Çamurluklar ve gövdenin alt kısmını siyah renkli plastikle koruyan Volvo, kapıları da gövdenin altına kadar uzatarak paçaların kirlenmesini engellemiş. Büyük kardeşlerinin aksine D sütunu bulunmayan XC40'da farklı biçimlendirilmiş bir C sütunu kullanılmış. 19 inç çaplı jantların haricinde metalik renkte tavan rayları da yan görünümle dikkat çekiyor. Arka bölümde markanın tipik uzun stopları bulunurken büyük kısmı siyah renkli gelen tampon ve spoiler diğer dikkat çeken detaylar. XC40'ın bagaj hacmi segmentinin en küçüğü olmasa da en büyüklerinden de değil. Gördüğünüz gibi bagaj kapağımız elektrikli olarak açılabiliyor. Hem bagaj kapağı üzerinden hem tampon altından ayağınızı sallayarak hem anahtardan hem de içeriden yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir donanım. Bagaja şöyle bir baktığınızda girişinin bayağı geniş olduğunu görüyorsunuz. Yalnız şuna da dikkat edin. Bagajın zemini bayağı yüksekte. Dolayısıyla ağır yükler taşımak istiyorsanız bayağı bir kaldırmanız gerekiyor. Bu kısımla ilgili her şey güzel diyebiliriz. Kanca karşılıkları var ki şasiye monte edilmiş kanca karşılıkları var. Hayatımda böyle bundan daha sağlam kanca karşılığı görmedim ben. Bununla birlikte kancalarımız plastik. 12 volt soketimiz var. Bunların çoğu da bu arada opsiyonel donanımda. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Tabii ki arka koltuk sırtlıkları katlanabiliyor çift parçalı olarak. Bunu hem içeriden hem de bagajdan yapabiliyorsunuz. Koltuk sırtlıkların ortasında bir de kapak var. Bu kapağı sadece bagajdan açabiliyorsunuz ilginç bir şekilde. Diğer tarafta iç mekanda böyle keçe gibi bir koruması var. Bu da ilginç göründü bana. Bagaj duvarlarımızda gizli gözler bulunmamasına rağmen çamurlukların arkasında cepler bulunuyor. Buraya bayağı bir yük koyabiliyorsunuz. Zemin çok enteresan. Zemin de bu arada opsiyonel donanıma dahil olan şeyler arasında. Burada da kancalar var ve bir separatör olarak kullanabiliyorsunuz bu zemini. Altında da bir boşluk var ki bu boşluğa da pandizotu kullanmadığınız zaman yerleştirebiliyorsunuz. Bu arada stepne nerede derseniz o da ikinci zeminin altında yer alıyor. Bütün kapılarında geniş cepler bulunan XC40'ın vites konsolunda bir çift bardaklık, temassız şarj istasyonunda barındıran büyük bir göz, küçük bir kapaklı cep ve çöp tenekesi olarak kullanılabilecek bir parça bulunuyor. Kol dayanağının da altında işlevsel bir hacim sunulurken torpidonun biraz küçük kaldığını söyleyebiliriz. Direksiyonun solunda kalan kartlık, torpidonun üzerindeki kanca, sürücü koltuğunun altındaki çekmece ve A sütununda yer alan klips akıllı çözümler arasında yer alıyor. Ön kısımda bir 12 volt ve bir çift USB girişi bulunan XC40'ın arka koltuklarında da bir adet USB-C girişi var. Ön koltukların arkasında fileler bulunurken arka koltukların yanlarında da tepsiler yer alıyor. Katlanabilir kol dayanağında bir çift bardaklık bulunurken bütün kapı çekeceklerinin ufak tefek eşyaları ev sahipliği yapabilmesi güzel. Bu konuda sorunu bulunmayan XC40'ın ön bölümünde 1.77 boyumla rahat etmek oldukça kolay oldu. Elektrikli olarak ayarlanabilen ve hafızalı sürücü koltuğu ile hem derinlik hem de yüksekliği ayarlanabilen direksiyon simidi sayesinde çoğu insan ideal sürüş pozisyonunu kolayca bulabilir. Arka koltuklarda segment standartlarında diz ve baş mesafesi sunan XC40'ın burası için sunduğu havalandırma kanalları ve katlanabilir kol dayanağı konforu artırıyor. Siyah olmayan deri döşemeler ve açılabilir panoramik cam tavanda yolcular için iyi haber olsa da arka kapı kelebek camlarının farklı şekli dışarıyı görmeyi biraz zorlaştırıyor.
XC40'ın iç mekanına baktığınızda bir Volvo'nun içerisinde olduğunuzu söyleyebiliyorsunuz kolay bir şekilde. Bununla beraber ufak tefek farklılıklar var. Evet, ortada 9 inçlik büyük bir dokunmatik ekranınız var. Her şeyi kumanda edebildiğiniz. Gösterge paneli yine dijital. Diğer Volvo'larda da olduğu gibi. Bununla birlikte bakıyorsunuz böyle bir kere Harman Kardon ses sistemi kullanmış. Evet, Bowers & Wilkins değil en üst kademe ses sisteminiz. Onun haricinde yine birazcık siyah olduğunu söyleyebilirim ama trim parçaları bayağı bir açmış iç mekanın rengini. Üstelik geceleri daha da güzel oluyor çünkü çok güzel bir aydınlatması var bu iç mekanın. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Arka koltuklarda bu trim parçaları kullanılmıyor. Kapılarda nedense yoklar. Kaliteye gelecek olursak evet, üst taraflarda yumuşacık plastikler var. Ortalarda da yumuşuyor. Yalnız kapılardan itibaren ve özellikle de torpido gözünde bayağı sert plastikler kullanmış Volvo. Yani biraz daha yumuşatabilirsin bu plastikleri diyorum sevgili Volvo. Bir de 2-3 tane kalite eksikliği diyeyim gözlerime çarpmadı değil. Özellikle ön kapılarda cam kumandalarının kapı kollarıyla birleştiği yerlerde açıklık var. İlk araçlardan olduğu içindir büyük ihtimalle diyoruz ve mazur görüyoruz Volvo'yu. Ama bir daha olmaz. XC40'ın giriş donanımı olan Momentum'da LED farlar, 18 inç çaplı jantlar, anahtarsız çalıştırma, hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, dijital göstergeler, arka park sensörleri, ön kaza uyarısı, yokuş kalkış ve iniş yardımcısı, şeritten çıkma uyarısı, çift bölgeli tam otomatik klima, uzun far asistanı, yağmur ve far sensörleri, elektrokrom iç ayna, ısıtmalı ve elektrikli bel destek ayarlı ön koltuklar, 9 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran ve Bluetooth bağlantısı standart olarak sunuluyor. 9 inç büyüklüğünde dikey yerleşime sahip olan bilgi eğlence sistemi ekranı aynı zamanda orta konsolunda işlevlerini barındırdığından zengin kumanda olanakları sunuyor. Diğer modern Volvo modellerinde de bulunan ekranın yüklenme süreleri başarılı ve görünümü de güzel. Kullanımı bir iPad gibi olan bölümde birçok güvenlik sisteminin devreye alınması ve ayarlanması mümkün. Ayrıca otomobilin sahip olduğu kamera ve sensörlerin verileri de burada görülebiliyor. Aynalardan ışıklandırmaya kadar birçok özelliğin kumanda edilebildiği sistemde Apple CarPlay ve Android Auto'da bulunsa da aracımızda Android Auto yer almıyordu. Navigasyon ve araç tüketim özellikleri gibi fonksiyonları da yolculara ileten ekran üzerinden kumanda edilen koltuk ısıtması ve havalandırma sisteminin bazı ayarları ise motor çalıştırılmadan kullanıma alınmıyor. 13 hoparlör ve bir subwoofer'a sahip 600 Watt çıkış gücü sunan Harman Kardon ses sisteminin kalitesi ise çok iyi. CX-40 dışarıdan baktığınızda sanki gündelik kullanıma uygun değilmiş gibi görünüyor. Çok büyük bir araçmış gibi görünüyor ama içine bindiğinizde her tarafına hakim olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Görüş açılarınız benim hoşuma gitti açıkçası. A sütunu o kadar geniş değil, artı çok yatık da değil. Yan aynalarınız yan camların altına sabitlenmiş durumda. Dolayısıyla ayna ile A sütunu arasından görüş açınız gayet güzel. Sağda da solda da kör noktanız bulunmuyor. Kör noktanız var. Nerede var? Arkada C sütununuz bayağı bir geniş. Zaten C sütununun önünde de kapının kelebek camları biliyorsunuz aşağıya doğru daralıyorlar. Dolayısıyla sağ arkada özellikle çapraz görüşünüz biraz sorunlu. Yalnız park manevraları çok sorun olmayacak çünkü önde arkada park sensörleriniz mevcut. Artı geri görüş kameranız da var. Ekstra ücret karşılığında 360 derece kamera da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla park manevraları problemsiz. Artı park yardımcısı da alabiliyorsunuz zaten. Dolayısıyla burada bir problem yok. Biraz önce çukurlardan geçtim. Aklıma geldi. Süspansiyon konforuna hemen bir değinmek istiyorum. Bence süspansiyon çok güzel ayarlanmış gerçekten. Çok hoşuma gitti. Bu araçta 19 inç çaplı jantlar var. Süspansiyonla jant ve lastik kombinasyonu çok iyi yapılmış bu aracın. Standartta 18 inç çaplı geliyorlar ama 19 inç alabilirsiniz. Bu araçta süspansiyon sistemi ayarlı değil. Burada sürüş modlarımız var ama süspansiyon sistemi ayarlanamıyor. Yalnız konfigüratöre bakarsanız Volvo'nun online ücretsiz olarak ayarlanabilir süspansiyon sistemi sunduğunu görüyorsunuz. Ben sormak istiyorum niye yok bu araçta? Hani tamam gerek yok ama sonuçta bedavaysa bence neden olmasın? Evet, şimdi onu geçelim ama gerçekten mevcut süspansiyon sistemi hakikaten çok güzel ayarlanmış. Konforla sportifliği birlikte sunabiliyor. Benim çok hoşuma gitti. Direksiyon sistemi de aynı şekilde. Şu anda konfor modunda kullanıyorum aracı ve yeterli sertliğe sahip. Daha da sert istiyorsanız zaten sportif modda kullanabilirsiniz. Artı kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz sertliğini daha sonradan. Gaz fren çok hoşuma gitti konfor modunda. Koltuklara değinmek zaten gereksiz bence Volvo'da çünkü koltuk işini en iyi yapanlardan bir tanesi. Çok rahatlar. Zaten bacakların alt destekleri uzayabiliyor. Elektrikli ve hafızalı zaten sürücü tarafında koltuk. Benim çok hoşuma gidiyor gerçekten Volvo koltukları. Hoşuma gitmeyen bir şey ise
izolasyon. Ah Volvo, ah, çok söyleneceğim şimdi burada sana. Biliyorsunuz CX-60 ve CX-90'da da aynı 2 litre hacimli dizel motor kullanılıyor ve gürültülü bir motor. Özellikle Alman rakipleriyle karşılaştırılırsa bayağı gürültülü, hırıltılı bir motor bu. İzolasyonu da tabii ki C segmentinde bir araç olduğu için CX-60 ve CX-90'daki kadar iyi değil. Dolayısıyla motor hırıltısı biraz fazla geliyor içeriye. Aynı şekilde yani lastik ve rüzgar sesi de yani ortalamalarda bence izolasyona sahip. Daha iyi olabilirdi sevgili Volvo. Kızdım burada. Bu arada görüş açılarından bahsederken bir şeye değinmeyi unuttum. Arkada büyük kafalıklar var. Gerçi bayağı sağa ve sola alınmışlar bu kafalıklar ve içerideki ayna artı arkadaki cam bayağı büyük. Dolayısıyla arkayı bayağı rahat görüyorsunuz aslında. Bu kafalıklar da böyle yarım yamalak görüşünüze giriyor. Peki ne yapacaksınız? Bu kafalıkları indiremiyorsunuz ama katlayabiliyorsunuz ilginç bir şekilde. İçeride bu dokunmatik ekranı kullanarak arkadaki kafalıklar katlanıyor. Gerçi kafalıklar dememem lazım çünkü nedense bir tek sürücünün arkasındaki kafalığı katlayabiliyorsunuz. Belki bu araca özel bir sorundur ama yani koltukları katladığınızda da biliyorsunuz Volvo'larda otomatikman arka kafalıklar düşüyorlar. Katladığınızda sol tarafın kafalığı düşüyor. Sağ tarafınkini bir türlü düşüremedik. Bilmiyorum vallahi bu araca özel bir şey mi yoksa Volvo böyle bir şey mi yaptı? Ama yani bana gayet garip bir donanımmış gibi geldi. Keşke sağ tarafta katlansa da görüş açınız biraz daha büyüse. Daha önce de belirttiğim gibi araçta CX-60 ve CX-90'da kullanılan 2 litre hacimli turbo dizel motor yer alıyor. Ve bu motor diğer araçlarda hani çok ahım şahım bir performans sağlamasa da araç küçüldükçe ve hafifledikçe performansı da artıyor tabii ki. Çünkü motor gücü ve torkunda bir değişiklik yok. Yaklaşık 150 kilo daha hafif XC60'tan bayağı bir artısı oluyor tabii performansta. 4 tekerlekten çekiş sistemine sahibiz ama yani sürekli bir 4 tekerlekten çekiş sistemi değil bu. Önden çekişli aslında aracımız ve acil durumlarda 4 tekerlekten çekişli oluyor. Veya off-road moduna basıyorsunuz ve 40 km/saat sürete kadar 4 tekerlekten çekişli oluyor tamamen. Ondan sonra yalnız yine akıllı 4 tekerlekten çekiş oluyor. Önden çekişli bir aracımız oluyor. Gerektiğinde 4 tekerlekten çekişe dönüyor. Sürüş modlarından biraz bahsetmek istiyorum. Konfor modunu alıp geçin arkadaşlar. Evet işte çok bahsettim. Bildiğiniz gibi tipik sürüş modlarına sahibiz. Eco, konfor, sportif bir de off-road modumuz var. Yalnız daha önce de bahsettiğim gibi süspansiyon sisteminin sertliği değiştirilmiyor bu araçta ya da yüksekliği. Bu sistemi alabiliyorsunuz. Özellikle sertliğini değiştirebildiğiniz sistemi ve ücretsiz görünüyor Volvo sitesinde. Bilemiyorum ne kadar doğru ama bence ücretsizse hakikaten kesinlikle alın. Yani hani bilmiyorum ne kadar fark ettiriyor ama en azından offroad'da biraz daha yumuşuyordur. Gerçekten güzel ayarlanmış. Sportifliğe de geliyor. Evet biraz daha sportiflik istiyorsanız biraz daha büyük jantlar alabilirsiniz. Ama bu sefer de lastik yanaklarınız daralacak. Konfordan taviz vereceksiniz. Ona göre bir seçim yapın diyorum. 19 inç çaplı jantlar bence konforla sportifliği çok güzel dengelemişler. Aynı şekilde süspansiyon sisteminin sertliği de çok güzel dengelemiş bu ikiliyi. Direksiyon sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu sürüş modlarından kişisel bir moda da girebiliyorsunuz. Bu kişisel modda her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Süspansiyonunuz hariç. Direksiyon sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Gaz tepkimesini ayarlayabiliyorsunuz. Fren tepkimesini ayarlayabiliyorsunuz ilginç bir şekilde. Start stopunuz sürekli devreye girsin mi girmesin mi, klimanız çıksın mı çıkmasın mı, bunları bile ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ayarlayın derim. Aracın çok beğendiğim şeylerinden bir tanesi frenler. Hakikaten çok güzel, inanılmaz güzel dengeliler ve tam benim sevdiğim fren pedalı hassasiyetine sahip bu otomobil. Gerçekten de büyük ihtimalle XC60'daki frenleri aynen almış koymuş Volvo. Çok dengeli duruyor. Çok güzel yavaşlıyor. Bravo Volvo diyorum. Fren konusunda hiçbir şey söylemiyorum size. Bana Onur sen hangi modda kullanıyorsun bu aracı derseniz kişisel modda kullandığımı söyleyebilirim. Her şeyi konfor modunda tuttum. Sadece direksiyon sistemini sertleştirdim. O sportif modda duruyor. Ben mükemmel aracımı buldum bu şekilde. Motor daha önce de belirttiğim gibi 2 litre hacimli, gücü torku yerinde bir motor. 4 tekerlekten çekiş sistemimiz var. Çok hafif bir araç değil ama çok da ağır değil. Özellikle XC90 ile XC60'la kıyaslandığında. Şanzımanımıza gelelim. 8 ileri vitesli ZF üretimi bir tam otomatik şanzımanımız var. Yine diğer Volvo modellerinden de tanıyoruz bu şanzımanı. Ve konfor ağırlıklı bir şanzıman olduğunu söyleyebilirim. Zaten Volvo direksiyon simidinin arkasına kulakçık bile koymamış. Büyük ihtimalle R-Design'larda bu donanım var. Fakat yani gerek olduğunda pek söyleyemeyeceğim. Çünkü çok aceleci bir şanzıman değil kendisi. Böyle yavaş yavaş yumuşak bir şekilde değiştirmek istiyor vitesleri. Aceleye gelmiyor. Gerçekten de şöyle bir köklüyorsunuz.
yeni hızlanmaya başladık. Yani resmen 2 saniyelik bir boşluk veriyor size. Onun için sportiflik istiyorsanız bence ya T6 gibi bir versiyona yönelin ya da manuel kullanın diyeceğim. Ama şanzımanın değişimleri de bir ilginç. Şöyle diyeyim, aracı çalıştırıyorsunuz. İleriye almak için çift tık aşağıya basmanız gerekiyor. Evet, çift tık, bildiğiniz tık tık diye. Geriye almak için çift tık ileri. Özellikle ilk defa bu aracı kullananlar bayağı bir boşa alıyorlar şanzımanı. Sürekli gaza basıyorlar. Devir çeviriyorlar ama hiçbir yere gitmiyor araç. Böyle değişik şeyler olabiliyor. Ama alıştıktan sonra çok da zorluk çıkarmıyor size. Alışıyorsunuz sonuçta. İleri geri yapmak için böyle çift tık aşağı, çift tık yukarı yapıyorsunuz. İlginç olansa manuel mod. Daha önce de dediğim gibi direksiyon simidinin arkasında manuel vites değiştirme kulakçıkları bulunmuyor. Vites koluna da baktığınızda manuel mod yokmuş gibi görünüyor. Yalnız drive'dayken tek aşağı çekerseniz manuel moda geçiyor. Sağa ve sola iterek vites kolunu. Evet, sağa ittiğinizde vites yükseliyor. Sola ittiğinizde ise vites düşüyor. Böyle de ilginç bir yöntem izlemiş Volvo. Bir daha koltuklardan bahsetmek istiyorum. O kadar güzeller ki sportiflikte de bir lafını edelim bence. Yan destekleri gayet güzel. Zaten sert dolgu maddesine sahipler. Rahatlar. Uzun yolda özellikle ağrıtmıyorlar hiçbir yerinizi. Artı her iki ön koltukta da bu araçta elektrikli bel destek ayrı var. Yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz bu arada elektrikli bel destek ayrının. Dolayısıyla benim çok hoşuma gittiler. Sonuç olarak sportif zevkler verdiğini söyleyebilirim aracın. Yani şanzımana alışırsanız özellikle yani pek bir sorununuz olacağını düşünmüyorum ben. Ha, bu arada offroad'da nasıl derseniz, yani ne yalan söyleyeyim, şu araçta offroad'a girmedim. Yalnız ön ve özellikle de arka tampon tekerlek mesafeleri bayağı kısa. Dolayısıyla yaklaşma ve özellikle uzaklaşma açısı bayağı iyi. Hele bir de yüksekliği ayarlanabilen süspansiyon sistemi alırsanız offroad'da yapabilirsiniz. Doğru lastik ve jant kombinasyonuyla tabii ki. 2 litre hacimli turbo dizel motorun 1758 kilogram ağırlığındaki kasa, 4 tekerlekten çekiş sistemi ve tam otomatik şanzımanla birleşimi çok da kötü sonuçlanmıyor. Hafif sarsıntılı çalışma karakteristiğine sahip start-stop'la birlikte şehir içerisinde ortalama düşerken performanslı kullanım biraz can yakabiliyor. Volvo XC40'ı manuel şanzıman, önden çekiş sistemi ve 1,5 litre hacimli benzinli motorla almak isterseniz 212.095 lira ödeme yapmanız gerekiyor. Otomatik şanzıman içinse 150 beygir güç üretebilen 2 litre hacimli dizel motora terfi etmeniz gerekiyor ki bu durumda başlangıç fiyatı 269.940 liraya ulaşıyor. 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 190 beygir güçle birlikte fiyat 314.490 liraya yükseliyor. Bununla birlikte Alman markaları gibi bagajda yer alan 12 volt soketinden ön park sensörlerine, navigasyondan koyu renk arka camlara kadar birçok opsiyonu bulunan araçta bu kalemler alındığında fiyat test aracımızda olduğu gibi 400.000 liraya yaklaşıyor. Aracın paket opsiyonuysa 32.957 lira karşılığında alınan ve açılabilir panoramik cam tavan, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bagaj kapağı, yer aydınlatmalı ve elektrikli yan aynalar, kablosuz şarj, anahtarsız giriş ve sürücü koltuğu altında çekmeceden oluşan Lansman Pack 2 isimli donanımdı. Bu arada merak edenler için Harman Kardon Pro ses sisteminin fiyatı da 7.171 lira. XC40'ın tasarımı diğer Volvo modellerinden farklı olsa da bu farklılık herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ayrıca aracın donanımı fena olmasa da opsiyonlar listesi çok uzun ve ayrıca fiyatları da epey bir cep yakıyor. Performans istiyorsanız motor gayet güzel, fakat şanzıman için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Konfor için ayarlanmış bir şanzımana sahip. Bir de içeride ufak tefek de olsa kalite sorunları gözden kaçmıyor. Premium C SUV segmentinde konforlu bir seçenek arıyorsanız, biraz da farklı görünsün diyorsanız XC40 tam da sizin otomobiliniz olabilir. Üstelik birlikte sunduğu özelliklere bir bakın. 2 litre hacimli turbo dizel motor, 8 ileri vitesli tam otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemi. Bunlarla hemen hemen her yere gidebilirsiniz. Üstelik hem iç mekanı hem de bagajı yeterince geniş. Daha ne istiyorsunuz? Ayrıca aracın... Ne oldu lan? Oldu mu? Ha, başladın sen değil mi? Ha, hareket olmayınca ben sanki şey yapmışım gibi. Tamam, bir daha yapayım. Evet. Bu arada arkadaşlar, dur şöyle yapalım. Gözümüze güneş girmesin. Güvenlik şart. Gökhan, şu anda Murat aracından sarkıp da beni çektiği için yiğileri ya da yığıları durduramıyorum. Sesi de durduramıyorum. Vay be, Murat ne kadar artist bir adam ya. Dur, araba geliyor. Abi niye 30 kere geçip gidiyorlar bu adam? Ne yapıyorlar anlamadım ki. Önce Migros'a gidip sonra bakkala da gideyim. Sonra Carrefour'a da gideyim. Bu arada aracın görüş açıları... Bir dakika, ekleme yapacağız da bizimkiler geçiyor yanımızdan. Bu arada görüş...